Gandalf, Saruman, Radagast. Bu üçünü duydun. Ama ya diğer ikisi? 5 büyücünün 5'ini saymaya kalktığınızda büyük ihtimalle 4. duruyorsunuz. İşte tam o noktada tarihin kendisi de durmuş. Bu video oradan başlıyor. Tolkien'in orta dünyasında 5 büyücü vardı ve bu 5'in gönderiliş amacı aynıydı. Sauron'u durdurmak. Ama görev aynı olsa da yollar farklıydı. Gandalf batıda kaldı. Saruman batıda kaldı. Radagast batıda kaldı. Diğer ikisi ise doğuya yürüdü. Mavi kıyafetler giydiler. İsimlerini kimse tam olarak bilmiyordu. Tolkien bile isimleri aklımdan çıktı diye yazdı. O kadar uzağa gittiler ki hem efsane oldular hem de yazar onları unuttu. Ve yine de gittiler. Bu video onları hatırlamak için değil. Onların neden hatırlanmadığını, bu sessizliğin bir hata mı yoksa dürüst bir itiraf mı olduğunu anlamak için. Çünkü mavi büyücülerin hikayesi Tolkien'in en büyük anlatısal körleşmesini barındırıyor. Ama aynı zamanda onun en derin ve en dürüst sorusunu da. Büyücülerin orta dünyaya gönderilmesi sıradan bir görevlendirme değildi. Her biri bir Vala'nın isteğiyle ve belirli bir misyonla yola çıktı. Manwë'nin tercihi Gandalf'tı. Görevi umudu canlı tutmak ve insanların kalbinde direniş ateşini söndürmemekti. Yavanna Radagast'ı istedi. O da doğayla iç içe geçti. Görevini daha küçük ama daha sessiz bir yere taşıdı. Saruman Aule'nin öğrencisiydi ama kimin emriyle geldiği tartışmalı olmakla birlikte doğası netti. Siyaset, organizasyon ve iktidar. Bu özellikler zamanla kibir ihanete dönüştü. Sonra diğer ikisi geldi. Alatar Orome'nin seçimiydi. Orome kimdi? Orta dünyanın derinliklerini tanıyan, ormanlarda ve bozkırlarda avlanan, uygarlığın sınırlarının ötesini bilen Vala. Ve bu çok önemli. Çünkü Orome ilk çağda doğuyu aşarak elfleri bulmuş, onları Valinor'a götüren yolculuğun ilk adımını atmıştı. Doğuya gidecek büyücünün Orome'nin elinden çıkması tesadüf değildi. Palando ise kimsenin emriyle gelmedi. Alatar'ın yanından ayrılmak istemedi ve kendi isteğiyle eşlik etti. Bu tek başına çok anlamlıydı. 5 büyücü arasında yalnızca biri gönderilmedi. Kendisi gitmek istedi. Bitmemiş öykülerde bu ikili Alatar ve Pallando olarak geçti. Mavi renkteki kıyafetler onların tek görsel kimliğiydi. Ama Tolkien'in hayatının son yıllarında kaleme aldığı ve Orta Dünya'nın İnsanları adlı derlemeyle yayımlanan geç dönem notlarında isimler değişti. Morinehtar ve Romes Tamo. Yani karanlığı öldüren ve doğunun yardımcısı. Tolkien bir karaktere isim verirken o ismin içine bir hikaye gömerdi. Bu iki isim de öyle. Karanlık ve yardım, doğu ve direniş. Bu iki kelime onların bütün 2000 yıllık hikayesinin özetidir. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu iki büyücü neden doğuya gönderildi? Cevabı anlamak için Sauron'un stratejisine bakmak gerekiyor. Sauron Orta Dünya'yı ele geçirmeye çalışırken kılıçtan önce söze başvurdu. Numenor'u içten çürüttü. Kralla arkadaş oldu, ona ölümsüzlük vaat etti. Ve onu Valar'a karşı kışkırttı. Yüzüklerin efendilerini kandırdı. Onlara iktidar sundu, bağımlılık verdi. Ama bunların yanı sıra Sauron'un asıl kalabalık ordusunu oluşturan halklar doğudaydı. Haradlılar, Easterlingler, Güney'in kabileleri. Bu halklar Tolkien'in anlatısında çoğunlukla görünmez figüranlar olarak kaldı. Ama Sauron'un askeri gücünün bel kemiğini oluşturdular. Pelennor Savaşı'nda Minas Tirith'i kuşatan ordunun büyük bölümü buradan geldi. Dev mümakiller güneydendi. Savaşçıların çoğu doğudandı. Yüzük Savaşı'nın kaderini belirleyen ağırlık dengesi büyük ölçüde bu coğrafyada kuruldu. Tolkien'in 211 numaralı mektubundan öğrendiğimize göre mavi büyücüler 3. çağda değil, çok daha erken bir dönemde, 2. çağın tam ortasında, yani yaklaşık 1600'de Orta Dünya'ya geldi. Bu, Sauron'un tek yüzüğü yaptığı ve Barad-dûr'u tamamladığı yıldı. Gandalf ve Saruman henüz yoktu. Mavi büyücüler zaten oradaydı. Sauron'un gücünün zirvede olduğu, Numenor'un henüz batmadığı, her şeyin bir karar noktasının üzerinde sallandığı o kritik anda gidecek tek yer doğuydu ve onlar da oraya gitti. Bu görevi Gandalf'ın göreviyle kıyaslamak gerekiyor. Gandalf'ın arkasında Ayrık Vadi vardı. Elrond'un bilgeliği vardı. Gondor'un surları, Rohan'ın atları, Hobbitlerin şaşırtıcı inatçı sağduyusu vardı. En karanlık anda bile Gandalf dönüp bakabileceği bir şey buldu. Mavi büyücülerin arkasında ne vardı? Tolkien hiç yazmadı. Büyük ihtimalle hiçbir şey yoktu. Yalnızca 2 kişi, mavi kıyafetler ve 2. çağın karanlığı. 2000 yıl. Bu sayıyı somutlaştırmadan gerçek olmaz. 2000 yıl önce bugün Roma İmparatorluğu henüz kuruluyordu. Türklerin Anadolu'ya gelişi 10 asır sonraydı. Tüm Avrupa tarihi, Batı Roma'nın çöküşü, Rönesans, Reform, Sanayi Devrimi, 2 Dünya Savaşı. Hepsi bu sürecin içine sığardı.
Orta Dünya'nın kendi zaman çerçevesinde bu, Sauron'un yüzüğü dövdüğü andan Yüzük Savaşı'na uzanan sürenin neredeyse tamamı. Bu süre boyunca mavi büyücüler doğudaydı. O topraklarda sayısız nesil doğdu, büyüdü ve öldü. Çocuklar büyüyüp büyücüler hakkında efsaneler dinledi. O efsaneler de zamanla şekil değiştirdi. Gerçekten uzaklaştı, belki tamamen unutuldu. Ve iki büyücü yine oradaydı. Valinor'un ışığından binlerce yıl uzakta, hatıraları silinmiş, güçleri kısıtlanmış halde insan görünümlü bir bedende. Büyücülerin neden bu kadar sınırlı güçlerle gönderildiğini anlamak, onların trajedisinin özünü kavramak için şarttır. Manwë'nin bu kararı bilinçliydi. Valar, Melkor'la yaşanan deneyimden çok ağır bir ders çıkarmıştı. Açık tanrısal müdahale, sınırsız güçle doğrudan karışmak her seferinde dengeyi bozdu. Númenor'un çöküşü bu müdahalenin bedeliydi. Valar artık farklı bir yol denedi. Büyücüler insan kılığına büründü, hatıralar silindi, güçleri kısıtlandı. Görev ele geçirmek değil, ikna etmekti. Ateşlemek, öğretmek, umut vermek. Bu yapısal kısıt her büyücüyü farklı bir sınava çekti. Saruman bu kısıtlamayla barışamadı. Büyücülük onu doyurmadı. Siyasi iktidar istedi ve bu istek onu içten içe çürüttü. Gandalf bu kısıtla yaşamayı öğrendi. Tam gücünü kullanmaya çalışmadı. Küçük ışıkları korudu, bazen bir hobbitin cesaretine sığındı. Mavi büyücüler ise bu kısıtla 2000 yıl geçirdi. Doğunun uçsuz topraklarında yalnızca ikna etme yetisiyle silahlanmış olarak. Saruman yüzyıllar içinde saptı. Onlar 2000 yıl bunu taşıdı. Tolkien bu iki büyücünün akıbeti hakkında farklı dönemlerde iki tamamen zıt yorum bıraktı. Ve bu çelişki konunun en ilginç yanını oluşturuyor. İlk versiyonda 1958 tarihli 211 numaralı mektupta Tolkien açıkça şöyle yazdı. Onlar hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bu hikaye Kuzeybatı'yı ilgilendirmiyor. Sandım ki onlar uzak bölgelere, doğuya ve güneye, Númenor'un erişim alanının çok ötesine elçi olarak gittiler. Düşman işgali altındaki topraklara gönderilen misyonerler gibiydi bu. Ne kadar başarı sağladıklarını bilmiyorum. Ama Saruman gibi başarısız olduklarından korkuyorum. Ve büyük ihtimalle Sauron'un çöküşünden sonra bile varlığını sürdüren gizli kültlerin ve sihir geleneklerinin kurucuları ya da başlatıcıları oldular. Tolkien bunu korku olarak değil, içten bir itiraf olarak söyledi. Bilmiyorum ama korkuyorum. Bu cümle onun bu karakterlere karşı yaklaşımının bütün belirsizliğini taşımaktaydı. Ama Tolkien hayatının son yıllarında ölümünden kısa süre önce bu yorumu tamamen değiştirdi. Orta Dünya'nın insanlarındaki geç dönem notlarında çok farklı bir tablo çizdi. Mavi büyücüler görevlerini başarıyla tamamlamıştı. Doğuya geldiler, Melkor'a tapanlara boyun eğmeyen az sayıdaki insan kabilesine yardım ettiler. İsyan tohumları ektiler. Sauron'un faaliyetlerini aksattılar ve hem 2. Çağ'daki Son İttifak Savaşı'nda hem de 3. Çağ'daki Yüzük Savaşı'nda Doğu kuvvetlerinin Batı'yı ezecek kadar kalabalık olmasını engellediler. Tolkien şu soruyu sormaktaydı. Pelenor'da savaşan Doğu orduları neden bu kadar büyük değildi? Sauron neden tüm Doğu'yu seferber edemedi? Belki de 2000 yıldır sessizce çalışan, tarihin hiç adını kaydetmediği iki büyücü yüzünden. 2000 yıllık bir çalışma. Hiçbir şey kaybetmeden, kayıt bırakmadan, tarih sahnesinde hiç görünmeden. Tolkien'in iki versiyonu arasındaki fark tam da bu nokta üzerinde titriyordu. Bu iki versiyonun aynı yazarın elinden çıkması basit bir tutarsızlık değildi. Tolkien'in anlatısının kendi sınırlarını ele vermesiydi. Tolkien, Batı'nın bakış açısından yazdı. Hobbit gözlerinden, Gondor surlarından, Ayrık Vadi'nin bilgeliğinden baktı. Doğu bu perspektiften hep tehdit olarak göründü. Kültürsüz, iç sesi olmayan, yalnızca saldırının kaynağı. Haradlıların neden Sauron'a bağlandığı hiç sorulmadı. Esterlinglerin kendi aralarında ne konuştuğu, ne umdukları, neye inandıkları hiç anlatılmadı. Pelenor'da öldürülen Haradlı savaşçının hayatı, ailesi, Sauron'un ona hangi vaatlerle bu yolu çizdirdiği, yalnızca tek bir sahnelik etik kırıntı olarak geçti. Merry bir cesedin yanından geçerken durdu, baktı ve bu adamın da bir yaşamı olduğunu, belki de bu savaşı istemediğini hissetti. Bu an gerçekten güçlüydü. Çünkü düşmanı insanlaştırdı. Ama anlatı bir daha oraya geri dönmedi. Mavi büyücüler bu körlüğün tam ortasında duruyor. Tolkien batıdan baktı, doğuyu göremedi. Dolayısıyla doğunun içindeki büyücüleri de göremedi. Bu bir hata değil. Her anlatının bakış açısı kendi sınırlarını belirler. Tolkien'in sınırı batıydı. Mavi büyücüler o sınırın çok ötesine gitti. Tolkien'in diğer büyücülerini çok az tanıyoruz. Gandalf'ın şefkati ve sert dili hem kitapta hem de filmde hayat buldu. Saruman'ın kibri ve kırılma noktası adım adım gösterildi. Radagast'ın tercihi, yani insanları bırakıp doğanın içinde erimek, hiç değilse dramatik bir konum olarak karşımızda durmakta. Ama mavi büyücüler için bu mümkün değil. Onların iç dünyasına ait tek bir satır yok.
Onların korkuları neydi? Valinor'un ışığından uzakta, hatıraları silinmiş halde, insan bedeni içinde, yabancı bir coğrafyada 2000 yıl kalmak nasıl bir şeydi? Bu süre içinde kimliklerini korudular mı? Yoksa Sauron'un baskısı altında uzun yılların yorgunluğuyla yavaş yavaş başka biri mi oldular? Bir Maiar için kimliğini kaybetmek ne anlama gelir? Saruman en azından nereye gittiğini bildi. Mavi büyücüler için bunu söylemek mümkün değil. Ve belki de en derin trajedi, kaybolduğunu bilmeden kaybolmaktır. Bu yüzden onların trajedi biçimi diğerlerinden farklıdır. Saruman'ınki düşüştü. Yüksekten inen, kibrinden yıkılan. Radagast'ınki kaybolmaktı. Göreve sırtını dönmeden görevi unutmak. Gandalf'ınki ise omuz vermekti. En ağır yükü en küçük ellere bırakmak. Mavi büyücülerin trajedi biçimi bunların hiçbiri değildi. Onların trajedi biçimi bilinmemekti. Varsa bir başarı, kayıtları yoktu. Varsa başarısızlık, herhangi bir kanıtı yoktu. 2000 yıllık bir hayat, Tolkien'in anlatısında tek bir cümleye bile sığmadı. Senaryo açısından bu boşluk ciddi bir dramatik kayıptı. Tolkien Sauron'u hep büyük bir karanlık olarak çizdi. Ama bu karanlığın doğudaki işleyişini, insan topluluklarını nasıl bağladığını, hangi vaatlerle hangi korkuları kullandığını hiç göstermedi. Mavi büyücüler tam bu boşluğa oturabilirdi. Onlar doğunun dilini konuştu, kültürlerini içeriden yaşadı. Sauron'un söylemini yakından tanıdı. Onların gözünden yazılmış bir hikaye, Sauron'u Batı'nın korktuğu dev karanlık olarak değil, insanları küçük vaatlerle ve uzun sabırla kazanan bir güç olarak gösterebilirdi. Bu farklı bir Sauron olurdu. Ve çok daha tanıdık, çok daha korkutucu bir Sauron. Mavi büyücülerin taşıdığı asıl dramatik soru, Gandalf'ın sorusundan tamamen farklı. Gandalf'ın sorusu şuydu: var olan iyi insanları nasıl bir araya getiririm? Mavi büyücülerin sorusu şuydu: Sauron'un elinde büyümüş, onun yalanlarıyla şekillenmiş, başka bir gerçeklik bilmeyen insanlara nasıl ulaşırsın? Bu ikinci soru çok daha zor ve çok daha evrensel. Tarihin her döneminde sorulmuş bu soru, propaganda içinde büyüyen nesillere, korkudan değil, inanarak boyun eğenlere nasıl dokunulur? Tolkien bu soruyu sormadı. Ama büyücülerini tam da bu sorunun içine gönderdi. Peki bu hikaye nasıl kurulabilirdi? Mavi büyücülere odaklanan bir anlatının merkezinde şu soru durmalıydı: bir halkın içinde, o halk her şeyi çoktan kabul etmişken ümit nasıl yaşatılır? Bu anlatı farklı bir ritme sahip olurdu. Gandalf'ın hikayesinde belli dönüm noktaları vardı. Khazad-dûm, Rohan, Minas Tirith, dramatik yükselmeler ve düşüşler. Mavi büyücülerin hikayesinde bu tür belirgin zirveler olmayabilirdi. Onların kazanımları sessiz olurdu. Bir köyde korkuyu biraz azaltmak, bir liderin kararını değiştirmek, bir nesle Sauron'un vaadinin yalan olduğunu fısıldamak. Başarı ölçülmez, kaydedilmez, kutlanmaz. Bu dramatik olarak çok daha zorlu bir hikaye. Ama belki de tam bu yüzden çok daha gerçek. Tolkien'in başarı-başarısızlık çerçevesinin dışına çıkaran bir anlatı olurdu bu. Gandalf başarılı mıydı? Evet, başarılıydı. Ama ona Frodo yardım etti. Frodo'ya Sam ve Gollum yardım etti. Gollum'a körlüğü yardım etti. Saruman başarısız mıydı? Evet. Ama onun yıkılışı salt kişisel bir seçim değil, uzun bir sürecin sonucuydu. Mavi büyücülerin başarısı ya da başarısızlığı ise çok daha belirsiz sınırlarda dururdu. Hiç savaşılmayan savaş, hiç kurulmayan ittifak, sessizce korunan bir çizgi. Bunu başarı mı saymak gerekir yoksa başarısızlık mı? Tolkien cevap vermedi. Tolkien'in eserinin kalbinde şu tema yatıyor: tarihin gözünden kaçan ama tarihi taşıyan ellerin varlığı. Frodo'nun misyonu bu temanın en açık ifadesi. Sıradan bir hobbit, savaşın değil ısrarın öznesi. Yüzüğü büyük bir kahraman taşımadı. Küçük ama vazgeçmeyen biri taşıdı. Sam hiçbir savaşta zafer almadı. Ama Frodo'nun son adımını atmasını sağladı. Merry ve Pippin büyük planların parçası olmadı. Ama küçük kararlarıyla büyük akışları değiştirdi. Mavi büyücüler bu temanın en uç noktası. Onlar yalnızca tarihten değil, efsaneden de silindi. Frodo hatırlandı, şarkılar yazıldı. Kırmızı kitabın sayfalarına geçti. Mavi büyücüler için bunu söylemek mümkün değil. Onlara ayrılan tek yer, onların yokluğunu not eden birkaç cümle. Ama belki de tam bu yüzden Tolkien'in evreninin en derin figürleriydi. Tarihin gözünden kaçan şey, onun gözünden kaçmıyordu. Tolkien buna inanarak yazdı. Mavi büyücüler bu inancın en sessiz, en çıplak ifadesiydi. Sonunda şu kalıyor: mavi büyücüler Tolkien'in bile tam olarak içinden çıkamadığı bir soruyu taşıdı. Geldiler mi? Evet. Gittiler mi? Evet. Ne yaptılar? Bilmiyoruz. Başardılar mı? Tolkien önce hayır dedi, sonra evet dedi. Hala orada mıydılar? Bunu kimse bilmiyor. Bu belirsizlik bir eksiklik değil, tamamlanmamış büyük yaratıcılığın kaçınılmaz izi. Tolkien'in dünyası baştan sona doldurulmuş,
Her köşesi kapatılmış bir dünya değildi. Kenarlarında haritasız topraklarda adları silinmiş figürlerin sessizliğinde yaşayan bir dünyaydı. Mavi büyücüler o sessizliğin en güçlü sembolüydü. Görünmez iyilik, görünür kötülük kadar gerçek midir? Orta Dünya bu soruyu açık bıraktı. Ve bu açık uç belki de tarihin bize söyleyebileceği en dürüst şeydi. Bazı savaşlar hiç anlatılmaz ama yine de verilir. Bazı büyücüler hiç hatırlanmaz ama yine de gittiler. Bu tür analizler ilgini çekiyorsa Kurgu Anatomisi'ne abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.